Makarna bugün dünyanın en sıradan yemeklerinden biri gibi görünebilir. Ama bu mütevazi yemek aslında binlerce yıl boyunca imparatorlukların, ticaret yollarının, göçlerin ve kültürel değişimlerin tam merkezinde yer aldı. Yani bir tabak makarnanın bile sandığımızdan çok daha eski bir hikayesi var. Peki ilk makarnayı kim yaptı? Çinliler mi, İtalyanlar mı? Marco Polo gerçekten erişteyi Çin'den Avrupa'ya taşıdı mı? Yoksa bu tarihin en büyük mutfak efsanelerinden birisi mi? Ve daha önemlisi Türk mutfağındaki erişte. Orta Asya'nın kesme geleneği ve Anadolu'nun kadim hamur kültürü bu hikayenin neresine yer alıyor? Bu videoda yalnızca makarnanın tarihini değil, medeniyetlerin, ticaretin ve kültürlerin soframıza nasıl yansıdığını keşfedeceğiz. Makarnanın hikayesi aslında buğdayla başlıyor. Yaklaşık 10 bin yıl önce bereketli hilalde buğdayın ekilmeye başlanması insanlık tarihinin en büyük dönüşümlerinden birisiydi. Çünkü bu sadece tarımın başlangıcı değil, aynı zamanda saklanabilir, taşınabilir ve dönüştürülebilir bir besin devriminin doğuşuydu. İlk insanlar tahılları ezip ya da öğütüp suyla kaynatarak basit lapalar hazırlıyordu. Bu yöntem adeta insanlığın en eski fast food yiyeceklerinden birisiydi. Üstelik bu gelenek tek bir bölgede değil, tarımın geliştiği birçok coğrafyada birbirinden bağımsız şekilde ortaya çıktı. Çin'de darı ve pirinç lapaları, Orta Asya'da buğday ve arpa bazlı yiyecekler, Antik Yunan'da maza, Roma'da ise lejyonerlerin en önemli enerji kaynağı olan puls. Yani farklı toplumlar benzer ihtiyaçlara benzer çözümler üretiyordu. Anadolu'da söz gelimi Karadeniz bölgemizde bugün kuymak, muhlama, mamalika, kaşamak, yağlaş ya da habits gibi isimlerle bildiğimiz lapalar bu çok eski fast food tahıl geleneğinin bir parçası. Amerika'nın keşfiyle mısır Avrupa'ya getirilmeden önce bu yemekler büyük olasılıkla mısır yerine buğday, arpa ya da darıyla hazırlanıyordu. Neyse zamanla diğer tahıllarla kıyaslandığında buğdayın sunduğu büyük avantaj anlaşıldı. Öğütülebiliyordu, hamur haline getirilebiliyordu, kurutulabiliyordu, uzun süre saklanabiliyordu. İşte bu özellikler insanlığı basit tahıl lapalarından çok daha gelişmiş bir aşamaya taşıdı. Hamur artık yalnızca ekmek değil, kesilen, açılan, kurutulan ve saklanan yeni formlara dönüşmeye başladı. Yani erişte ve makarnanın temeli işte böyle atıldı. Üstelik bu ürünlerin çoğu mayasızdı. Çünkü amaç ekmek yapmak değil, dayanıklı, taşınabilir ve uzun ömürlü bir gıda üretmekti. Mayasız hamur daha kolay kurutuluyordu, ticaret için taşınabiliyordu, göçebeler ve askerler için idealdi. Şekil vermesi kolaydı, haşlandığında formunu koruyordu. Bu nedenle Çin'in Miyan adıyla bilinen eriştesi, Orta Asya'nın kesmesi, Anadolu'nun eriştesi ve İtalya'nın makarnası aynı temel mantığı paylaşıyordu. Basit ama son derece verimli bir hayatta kalma teknolojisi. Peki insanlık erişteyi farklı bölgelerde birbirinden bağımsız mı geliştirdi? Yoksa bu fikir tek bir merkezden dünyaya mı yayıldı? İşte makarna tarihinin en ilginç kısmına şimdi değineceğiz. 2005 yılında Çin'in Sarınehir kıyısındaki Lajya arkeolojik alanında son derece önemli bir keşif yapıldı. Tunç Çağı'na ait bir yerleşimde deprem ve sel felaketi sayesinde mucizevi bir şekilde korunmuş bir kap içinde yaklaşık 4000 yıllık erişte kalıntıları bulundu. Bu keşif bugüne kadar bilinen en somut erişte kanıtı olarak kabul ediliyor. Bulunan erişteler darıdan yapılmıştı. Düzenli takipçilerim hatırlayacaktır. Geçen haftalarda yayınladığım Doğu Asya Genetiği başlıklı videomda Çin'in kuzeyinde darı, güneyinde ise pirinç tarımına başlanmasıyla Doğu Asya'da nüfus patlamasının yaşandığı konusuna değinmiştim. Yani Çin eriştesi bugünkü İtalyan makarnasından oldukça farklıydı. Ancak asıl önemli olan şey şu, insanların çok erken dönemlerde tahılı işleyerek erişte benzeri yiyecekler üretmiş olmasıydı. Çin'de erişte kültürü büyük ölçüde kendi yerel koşullar içinde gelişmişti. Zamanla Kuzey Çin'de buğday bazlı erişteler yaygınlaşırken Güney Çin'de iklim ve tarım koşulları nedeniyle pirinç erişteleri daha baskın hale geldi. Bu bölgesel fark Çin mutfağında bugün bile görülebilen çeşitliliğin temelini oluşturdu. 6. yüzyıla gelindiğinde Çin kaynakları Miyan adı verilen buğday eriştelerinden ayrıntılı biçimde söz ediyor.
Üretim teknikleri ve tarifler giderek daha gelişmiş hale geliyordu. Kısacası Çin erişte konusunda son derece eski ve güçlü bir geleneğe sahipti. Ancak burada önemli bir detayı atlamayalım. Çin'de eriştenin çok eski olması modern makarnanın Çin'den İtalya'ya taşındığı anlamına gelmiyor. Şimdi sırada tarihin en popüler mutfak efsanelerinden birisi var. Yüzyıllar boyunca pek çok insan şu hikayeye inandı. Marco Polo Çin'e gitti, orada erişteyi gördü ve beraberinde onu İtalya'ya taşıdı. Kulağa etkileyici geliyor ancak tarihsel gerçekler bu popüler anlatıyı büyük ölçüde çürütüyor. Çünkü Marco Polo Asya'ya ulaşmadan çok önce İtalya'da makarna benzeri ürünler zaten vardı. Bu efsane büyük ölçüde Marco Polo'nun seyahat notlarının yanlış yorumlanmasından doğdu. Metinlerde bahsedilen yiyecek muhtemelen sago palmiyesinden elde edilen nişastalı bir üründü. Yani gerçek anlamda makarna bile değildi. Üstelik elimizde bundan çok daha somut kanıtlar da bulunuyor. 1279 yılında Cenova'da Ponzio Bastone adlı bir askerin miras kayıtlarında barizella una piena di macaroni yani makarna dolu bir sepet veya fıçı açıkça belgelenmişti. Yani Marco Polo henüz efsaneleşmeden önce bile Kuzey İtalya'da makarna biliniyor ve tüketiliyordu. Daha da önemlisi 12. yüzyılda Müslüman coğrafyacı El İdrisi, Sicilya'da seri şekilde üretilen ve denizcilerin uzun yolculuklarda tüketmesi için kurutulan itriyahtan söz ediyordu. Bildiğiniz gibi 10-11. yüzyıllarda Sicilya'da Müslüman Araplar hüküm sürmüştü. İlerisi ise daha sonrasında Sicilya Kralı 2. Rajar'ın hizmetinde bulunan Arap gezgin, haritacı ve coğrafyacıydı. Neyse bu ürün yani itriyah ticarete uygun kuru makarnanın oldukça gelişmiş bir formüydü. Hatta 5. yüzyıla ait Kudüs Talmud'unda bile Yahudi diyet yasalarına uygunluğu tartışılan itriyaha dair kayıtlar bulunuyor. Tüm bunlar da bize şunu gösteriyor. İtalya'nın makarna kültürü Marco Polo'dan çok daha önce şekillenmeye başlamıştı. Peki bu efsane neden bu kadar hızlı yayıldı? Büyük ölçüde 20. yüzyılda oluşturulan ticari ve popüler pazarlama alanları sayesinde. Özellikle Amerikan makarna endüstrisi bu hikayeyi ilgi çekici bir köken masalı olarak yaydı. Amerikalı makarna üreticilerinin kurduğu National Macaroni Manufacturers Association'ın dergisi Macaroni Journal 1929'da reklam için ilginç bir hikaye uydurdu. Sözde Marco Polo Çin'e giderken Macaroni adlı bir yoldaşı burada erişteyi keşfediyordu. Yani tamamen pazarlama işi. Sonuç oldukça net. Marco Polo makarnayı İtalya'ya getirmedi. Belki Araplar getirdi. Ama onun adı yani Marco Polo'nun adı tarihin en başarılı mutfak mitlerinden biriyle birlikte anıldı. Gerçek hikaye ise çok daha karmaşık ve ilginç. Şimdi ona değiniyoruz. Çin erişte konusunda dünyanın en eski geleneklerinden birini geliştirmiş olabilir. Ancak bugün bildiğimiz modern kuru makarnanın gerçek dönüşüm merkezi İtalya oldu. Bunun en önemli nedeni ise belli, coğrafya. Özellikle Sicilya ve Güney İtalya'nın Akdeniz iklimi sert durum buğdayı için son derece elverişliydi. Nemli bölgelerde yetiştirilen durum buğdayı yani Triticum durum güçlü gluten yapısı, dayanıklı hamuru, uzun raf ömrü, kurutmaya uygunluğu ve altın sarısı rengiyle kuru makarna üretimi için idealdi. Daha kuru ve güneşli bölgelerde yetiştirilen buğday cinsi olan Triticum aestuum ise makarna yapımından ziyade iyi ekmek yapımı için daha uygundu. Bu avantaj İtalya'yı zamanla dünyanın makarna merkezi haline getirdi. Orta Çağ boyunca lazanya, vermicelli, ravioli ve makaroni gibi farklı türler gelişmeye başladı. Rönesans dönemine gelindiğinde makarna artık yalnızca halk yiyeceği değil, aristokrat sofralarının da önemli parçasıydı. Ancak asıl dönüşüm 17 ve 18. yüzyıllarda yaşandı. Napoli'de makarna üretimi adeta patlama gösterdi. 1787'de Napoli krallığını ziyaret eden Alman yazar Goethe, sokaklarda her yerde satılan ucuz makarnadan söz ederken bunun sıradan halkın temel besinlerinden biri haline geldiğini kaydetmişti. Şöyle diyordu: her yerde ve tüm dükkanlarda çok ucuza satılmaktadır. Genellikle sadece suda pişirilir ve üzerine rendelenmiş peynir serpilir. Çünkü makarna ucuzdu, doyurucuydu, kolay saklanıyordu, taşınabiliyordu ve tam da bu özellikler onu zamanla küresel bir yemeğe dönüştürecekti. Ancak o dönemin makarnası bugünkünden biraz farklıydı. Orta Çağ ve erken de Rönesans döneminde makarna genellikle daha uzun süre pişiriliyor. Yani oldukça yumuşak tüketiliyordu. Bugün bildiğimiz al dente anlayışı yani dişe gelmesi sertliği henüz ortaya çıkmamıştı. Dahası tat profili de biraz şaşırtıcıydı.
Tatlı, tuzlu ve baharatlı aromalar çoğu zaman aynı tabakta bir araya geliyordu. Yani modern İtalyan mutfağının sade domates soslu makarna anlayışı henüz oluşmamıştı. Sos demişken burada da ilginç bir kültürel miras devreye giriyor. Antik Yunan ve Roma yemek anlayışında temel mantık ana nişasta besin ile onu tamamlayan lezzet verici unsurların birleşimiydi. Yani tahıl bazlı ana yemek ve üzerine eklenen sos, peynir, et ya da baharatlar. Aslında bugün makarna sosu dediğimiz konseptin temelinde de bu binlerce yıllık Akdeniz beslenme geleneği yatıyordu. Antik Yunan'da sitos ve opson, Romalılarda puls ve pulmentarium, bizim anlayacağımız şekilde katık ve ekmek. Kısacası İtalya makarnayı yalnızca üretmedi. Onu kültürel, ekonomik ve gastronomik olarak yeniden şekillendirerek dünya sahnesine taşıdı. Şimdi bu hikayeyi Anadolu'ya ve Türk mutfağına yaklaştıralım. Peki Türk mutfağındaki erişte geleneği nereden geliyor? Anadolu'daki erişte kültürünün kökleri büyük ölçüde İran üzerinden Orta Asya Türk hamur geleneğine uzanıyor. Söz gelimi, kesme. Orta Asya ülkelerinde etli ve patatesli bir erişte çorbası. Bunun dışında tutmaç, bacaklı çorba, erişte çorbası, sakala sarkanç, sakala çarpan, lahse, tokmaç adlarıyla Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde biliniyor. Orta Asya'da ise beş parmak adıyla biliniyor. Uygur, Kırgız, Özbek ve Kazak mutfaklarında et, erişte ve soğan suyundan yapılan bir yemek. Erişte kelimesi de Farsça kökenli. Farsça ip veya şerit anlamına gelen rişt kelimesine ödüşlenmiş. Bu yemekler İran'da reçte olarak biliniyor. Hatta Kürtçesi de yanlış hatırlamıyorsam rişte. Tüm bu yemeklerin ortak noktası oldukça net. Hamurun açılması, kesilmesi, kurutulması ve uzun süre saklanabilmesi. Bu göçebe ve yarı göçebe toplumlar için hayatiydi. Çünkü bu tür yiyecekler dayanıklıydı, taşınabiliyordu, besleyiciydi ve mevsimsel zorluklara karşı güvenliydi. Aslında kesme kelimesi bile doğrudan hamurun hazırlanış şeklini anlatıyor. Anadolu'da özellikle kış hazırlıkları sırasında yapılan ev eriştesi bu eski geleneğin yaşayan bir devamı olarak günümüze kadar ulaştı. Burada Anadolu'nun rolü de çok önemli. Anadolu yalnızca tarımın değil, buğday temelli mutfak kültürünün de en eski merkezlerinden biri. Neolitik çağlardan itibaren gelişen tahıl işleme teknikleri zamanla çok geniş bir mutfak geleneği oluşturdu. Erişte, bulgur, yufka, hamur çorbaları. Neyse, Osmanlı döneminde işte erişte büyük ölçüde ev içi üretime dayanıyordu. Hamur açılıyordu, kesiliyordu, güneşte kurutuluyor ve kış boyunca saklanıyordu. Bu sistem aslında Anadolu'nun yüzyıllar boyu süren gıda koruma stratejilerinden birisiydi. Cumhuriyetle birlikte Türkiye'de makarna üretimi sanayiye geçti. 1950'lerin sonuna kadar daha çok küçük atölyelerde yapılırken 1950'lerden sonra büyük ve modern fabrikalar kurulmaya başlandı. İlk fabrikalarla birlikte geleneksel erişte kültürü modern makarna üretimiyle birleşmeye başladı. 1970'lerde ise küçük işletmeler yerini yüksek kapasiteli teknolojik tesislere bıraktı. Özellikle Türkiye'nin kaliteli durum buğdayı üretimi ülkeyi zamanla uluslararası makarna pazarında güçlü hale getirdi. Yani Türkiye mutfak tarihinde özel bir yerde duruyor. Bir yanda Orta Asya'nın erişte ve kesme geleneğini taşıyor. Diğer yandan Akdeniz'in modern makarna üretim kültürüyle birleşiyor. Bu da Türkiye'yi Asya ve Avrupa arasında gerçek bir hamur köprüsüne dönüştürüyor. Üstelik bu durum yalnızca erişteyle de sınırlı değil. Mantı gibi dolgulu hamur gelenekleri de benzer şekilde Avrasya boyunca karşımıza çıkıyor. Çin'de gyozi, Orta Asya'da mantı, İtalya'da ravioli, Kafkasya'da hinkal. Bu örnekler bize şunu gösteriyor. Farklı toplumlar benzer hamur teknolojilerini kendi kültürlerine göre yeniden şekillendirdi. Yani mesele tek bir yemeğin tarihi değil, İnsanlığın ortak mutfak zekasının farklı coğrafyalardaki evrimi. Sonuçta makarna zamanla yalnızca bir besin olmaktan çıktı. Asker, denizci ve göçebelerin temel gıdası oldu. Sanayileşmenin ürünü haline geldi ve sonunda ulusal kimliklerin bir parçasına dönüştü. İtalya için makarna yani pasta neyse Çin için noodle, Türkiye için erişte de benzer bir kültürel önem taşıyor. Temel fikir aslında basit. Un, su ve bolca emek. Ama bu basit formül farklı coğrafyalarda tamamen farklı tarihsel hikayelere dönüştü. Büyük resme baktığımızda ise artık şunları görüyoruz. Dünyanın en eski somut erişte kanıtı Çin'de bulundu. Modern kuru makarna kültürünün küresel merkezi İtalya oldu. Marco Polo efsanesi büyük ölçüde tarihsel olarak doğru değil.
Türk eriştesi ve Orta Asya kesme geleneği de bağımsız ama diğerlerine paralel olarak gelişen bir hamur kültürünü temsil ediyor. Yani makarna tek bir medeniyetin icadı değil. İnsanlığın farklı bölgelerinde benzer ihtiyaçlara verdiği ortak bir cevap. Belki de bu yüzden dünyanın neredeyse her mutfağında karşımıza çıkıyor. Yani bazen büyük kültürel dönüşümler her zaman saraylarda değil, mutfak tezgahlarında da başlayabiliyor. Peki ya siz lezzet açısından sofranızda makarna mı, erişte mi, mantı mı yoksa kuymak mı olmasını tercih edersiniz? Yorumlar bölümü aşağıda. Eğer insanlık tarihi, bilimsel gelişmeler, kültür ve medeniyetler ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.